Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz benim de değerli patronum, medikal estetik uzmanı Doktor Nuri Atbinici. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam sorularımıza başlayalım. Dolgu nedir? Dolguyu biz yüzümüze birçok yere uyguluyoruz. Aslında hacim kaybının olduğu yerde ya da şekillendirmek istediğimiz yerlerde kullandığımız bir materyal. Özellikle dolgu maddesi çapraz bağlı hyaluronik asit. Bu çapraz bağlı hyaluronik asiti biz yüzün belli bölgelerinde hacim kaybı olduğunda bu hacim kaybının olduğu yerlerde genel olarak hem şekillendirmek için hem de hacim kaybını yerine koymak için kullandığımız bir materyal. Peki kalıcılık süresi ne kadardır? Yani kişiden kişiye değişir mi? Kesinlikle kullandığımız yere göre kişiden kişiye değişen bir şey. Aslında çok güzel bir soru. Kişiden kişiye nasıl değişir? Çok sıcak bölgelerde yaşayanlarda, ayrıca çok egzersiz yapanlarda dolgu süresi daha kısa kalabiliyor. Isıyla değil mi? Daha evet, çok. ısıyla alakalı. Aynı zamanda dolgunun konulduğu yer de çok önemli. Mesela biz kemik üstü koyduğumuz dolgular var. Özellikle şakak bölgesi, elmacık bölgesi, çene bölgesi. Bu bölgelerde biz kemik üstü koyduğumuz için çok hareketli bölgeler değil. Bu bölgelerde çok uzun kalabiliyor. Özellikle burun dolgularında çok hareketli bir bölge olmadığı için biz burun dolguları 12-18 aya kadar kalabiliyor. Ama dudak bölgesi gibi çok sıcak temasın olduğu yerlerde, çok konuşulan bir bölgede, hareketli bir bölgede 9-12 ay gibi kalabiliyor. Onun için hem kişinin kendi yapısı hem de konulan bölge dolgunun kalma süresini etkiler. Aynı zamanda özellikle kaliteli dolgular daha uzun kalırken çok iyi olmayan dolgular daha kısa sürede kalır. Evet, doğru. Peki işlem sonrası süreç nasıl ilerler? İşlem sonrasında işlem genelde çok ağırlı bir işlem değil. Biz lokal anesteziyle uyuşturuyoruz onu. İşlem sonrasında dikkat etmesi gerekenler var. Biz onları hastalara söylüyoruz. Özellikle mesela elmacık dolgusu yapacaksak, şakak dolgusu yapacaksak bu bölgelerde yan yatmamasını söylüyoruz. Ama dudak bölgesinde bir uygulama yapacaksak özellikle burada sıcak temasın olmaması, bir şey yiyecekse ortadan yiyip içmesini öneriyoruz. Genel olarak dikkat etmesi gereken birkaç tane kural var. Peki dolgular hangi bölgelere uygulanır? Her yere uygulanabilir mi ya da belli bir şeyleri var mıdır, kriterleri var mıdır? Sadece tabii ki her yere uygulayabiliyoruz ama riskli olan bölgeler tabii ki var. Onu da gerçekten bu işte deneyim sahibi kişilerin yapması gerekiyor. Şakak bölgesinde biz çok uyguluyoruz. Elmacık bölgesinde uygulanabilir. Gözaltı kendi kendine zaten başlı bir konu. Göz altına uygulanabilir. Burun dolgusu çok sık yaptığımız bir uygulama. Dudak dolgusu yapılabilir. Çene dolgusu yapılabilir. Aynı zamanda ben özellikle el üstüne bizim özellikle kalsiyum hidroksapatisi olan sıvı yüz germede de kullandığımız kolajen sentezini uyaran dolgular var. El üstünde yapabiliyoruz. Dirsek bölgesinde, diz bölgesinde uygulama yapabiliriz. Aynı zamanda boyun bölgelerinde çok çizgilenme varsa boyun bölgesinde dolgu uygulamaları yapıyoruz. Evet. Peki hocam dolgu maddesinin materyali nedir? Biraz önce de bahsetmiştim. Asıl materyal hyaluronik asit. Aynı zamanda son dönemde trend uygulama olan kalsiyum hidroksapatit dolgular da var. Burada dolgu olarak kullanacaksak hyaluronik asite özellikle çapraz bağlı olması gerekiyor. Çünkü çok kısa sürede erimiyor. Aynı zamanda çapraz bağlı olanlar da mezoterapide kullanıyoruz. Özellikle bu bölgede canlılık, parlaklığı arttırmak için, yüzde lift etkiyi sağlamak için kullanabiliriz. Ama asıl dolgu materyali çapraz bağlı hyaluronik asit. Peki gelelim en çok merak edilen soruya. Sağlığa zararlı mıdır? Zaten vücudumuzda olan bir şey hyaluronik asit. Aynı zamanda bizim karaciğerden sentezlenen hyaluronaz diye bir enzimimiz var. O da bizim vücudumuzda bulunuyor. Zamanla zaten o enzim sayesinde doğal hyaluronik asitimiz azalırken bu koyduğumuz materyalde zaten vücutla uyuşan, zamanla vücuda kaybolan bir ürün olduğu için herhangi bir zararı yok. Ama burada kesinlikle zarar görmek istemiyorsak deneyimli bir yerde yaptırmak lazım. Ve kullanılan ürünün barkodunun alınması ve sağlam bir ürünle yapılırsa hiçbir zarar görülmez. Peki trend olan uygulamalar var mıdır dolgularda? Yani ben sıvı yüz germe çok yapıyorum. Son dönem trend uygulamalarından biri bu. Özellikle yüzü genişletmeden, yüzü büyütmeden, yüzde oluşan çizgilerin, kırışıkların giderilmesini, yüzde lift etkisi sağlamak için son dönemin en trend uygulamalardan biri sıvı yüz germe. Burada da özellikle biz dolgu ile beraber kolajen mezoterapileri kombine ediyoruz. Ortalama 3-4 hafta sonra kişi istediği yüze kavuşmuş olabiliyor. Tabii ki herkesin bildiği en trend uygulamamız dudak dolgusu. En çok yapıyoruz. Bu da ayrı kendi kendine zaten kendi başına çok büyük bir konu. Burun dolgusu çok sık yapıyoruz. Gerçekten ameliyat olmak istemeyen, o konfor alanını bozmadan, o ağrıları çekmeden küçük bir ağrı ile burun dolgusu yaptırmak isteyen çok var. Özellikle burun dolgusunda eğer burnu çok düşük ise, kemer yapısı çok yüksek değilse, biz bu tarz kişilerde burun dolgusuyla çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama burnun burada gerçekten hafif olması lazım. Eğer burnun çok büyükse, Evet, biraz kemer, riskleri de var değil mi? kemer çok yüksekse biz burada burun dolgusuyla burnu yapmaya çalışırken özellikle burnu büyütürüz ya da avatar burun dediğimiz burun yapısına ulaşmış olabilir. Biz böyle durumlarda cerrahi öneriyoruz. Ama burun dediğim gibi hafif burun ise, kemer az ise burun dolgusuyla çok güzel restore oluyor.
Ve son dönem yine en trend uygulamalardan biri jawline dolgu. İnsanlar gerçekten çok yapıyorlar. Jawline'da genelde çene dolgusu ve çene geride ise özellikle biz çenenin uç kısmından başlıyoruz. Çene ucunu biraz dışarıya çıkarttığımızda zaten burada bir hacim kaybı olduğunda burayı toparlamış oluyoruz. Çene köşesinden dudağın altındaki çene ucuna kadar olan komple bölge jawline bölgesi ve bu bölgeyi dolguyla çok güzel restore ediyoruz. Evet. Aslında dolgu ile yüz germe olabilir mi diye soracaktım ama az önce bayağı bir güzel anlattınız. Evet. İsterseniz tekrardan da bahsedebilirsiniz. Sıvı yüz germe diyoruz biz bunu. Dolguyla restore ediyoruz genelde. Özellikle sıvı yüz germede yüzün lif noktaları var. Ben genelde sıvı yüz germede şakak bölgesi ve elmacık bölgesiyle başlıyorum. Genelde danışanlarımız sıvı yüz germeyi şundan dolayı istiyorlar. Bir, nazolabial bölgeleri çok derin ise, iki, ağız köşelerinde çok ciddi boşluk varsa bundan çok rahatsız oluyorlar. Biz burada genelde çok ileri düzeylerde ise bir plastik cerrahtan destek alıp ya ip askıyla ya da mini estetiklerle yüz toparlayabiliyoruz. Ama çok hafif düzeylerde ise sıvı yüz germeden çok güzel sonuç alıyor. Özellikle bu bölgede dediğim gibi şakak bölgesi ve elmacık bölgesinden bir lif sağladıktan sonra nazolabial bölge ve ağız köşesinin dolgularla kombine edip toparlanması işlemi. Beraberinde de 3 seans kolajen mezoterapilerle yüzü çok güzel toparlıyoruz. Evet, çok iyi. Peki burun dolgusuyla burun ne kadar değişebilir? Biraz önce az çok bahsettik aslında. Burun dolgusunda burun ucunda bir düşüklük varsa, gülerken burnu aşağı doğru iniyorsa ve kemer yapısında hafif bir deformasyon varsa burun dolgusuyla çok güzel değiştiriyoruz. Ama dediğim gibi burun ucu çok aşağıdaysa, kemer çok yüksek ise genelde çok dokunmuyoruz. Ama istediği görüntüye 10-15 dakikalık bir süreçte kavuşmuş oluyor. Evet. Peki burun dolgusundan hani biliyoruz diğer dolgulara göre biraz daha riskleri vardır diye. Ne tür bir riskleri vardır? Çok damarlanması olan bir yapı. Özellikle dikkat edilmediğinde burunda çok ciddi nekrozlar görülebiliyor. Özellikle bizim burun alt kısmında yaptığımız uygulamalarda bulunan damar yapıları çok yakın geçtiği için orada ciddi bir aspirasyon gerekiyor bizim işlem esnasında. 8-10 saniyelik. Oraya aspire ettikten sonra herhangi bir kanama falan görmüyorsak çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Onun için gerçekten deneyimli ellerde yapılması gerekir. Evet. Peki dudak dolgusundan sonra ördek dudaklar neden oluşur? Evet, bu çok güzel bir soru. Bize de çok geliyor. Ördek çok dudak geliyor. dışında diğer sonuçlar nelerdir? Şimdi ördek dudak aslında herkesin çok müzdarip olduğu ve çok yakındığı bir durum. Biz dudak yapmadan önce ben dudağı genelde bir 3-4 dakika değerlendiriyorum. Bize danışanlarımız genelde resim de gönderiyor. Hocam benim dudağım bu şekilde olur mu diye. Kesinlikle resim göndermesinler. Çünkü kimsenin dudağını kimseye benzetemiyoruz. Genelde ellerinde bir fotoğrafa gelip işte hocam ben bu dudağı istiyorum diyor. Bu pek mümkün olmuyor. Şimdi ördek dudak olacak dudak genelde dudakla burun mesafesi çok uzun ve dudağı içe çok dönük kişilerde dudağa hacim kazandırmak için 1 cc'nin üstünde 2 ya da 3 cc dudak dolgusu uygulandığında ördek dudak haline geliyor. Burada benim hep söylediğim şey step by step yani aşama olarak gitmek. Yani ben genelde bu tarz hastalarda dudak ve burun mesafesi uzun ise, dudak çok içe dönük ise ben bu tarz hastalarda genelde önce 1 cc dolgu koyup yaklaşık 40-45 gün sonra 1 cc daha koymayı düşünüyorum. Bu şekilde step by step gittiğinde hem hacim almış oluyor hem de dudak ördekleşmemiş oluyor. Biraz teknikle de alakalı. Teknikle de alakalı Çok ama doldurmayla değil de asıl az dolguyla doğru teknikle. Evet, az dolgu kullanılması çok önemli. Burada genelde dudağa bir kereden hacim vermek için çok yükleniliyor. Yüklendiği zaman da ördek dudak haline geliyor. Ama dudak dışa dönük ise burun ve dudak mesafesi kısa olan hastalarda genelde ördek dudak olmaz. Evet. Peki çok denk de geliyoruz. Gözaltı morluklarından şikayet olan danışanlarınız, hastalarınız vardır. Bu konuda gözaltı ışık dolgusu ne kadar etkili? Şimdi gözaltı da çok ciddi bir konu ve çok geniş bir konu. Şimdi ben gözaltı morluklarını değerlendirirken ilk baktığım şey şu. Eğer üst göz kapağıyla alt göz kapağında total olarak morluk varsa zaten burada gözaltı ışık dolgusu toparlamaz. Sebebi çünkü gözaltı ışık dolgusu sadece küçük bir yere koyduğumuz dolgu uygulaması. Üst göz kapağına yapamıyoruz zaten. Burada morluk eğer bir genetik faktöre bağlıysa aslında tedaviye başlamadan önce ben genelde hastalardan kan tahlili isteyip burada bir anemik durum var mı? Anemiye bağlı çok ciddi gözaltı morlukları, üst göz kapağı morlukları oluşuyor. Varsa böyle bir durum önce anemiyi tedavi edip ondan sonra alt göz kapağıyla üst göz kapağını beraber morluk tedavisi için mezoterapi uyguluyorum ben 4 ya da 6 seans ve bu durumda genelde hastaya sabırlı olmasını ortalama 15 günde bir 4 ya da 6 seans yapacağımı söylüyorum. Aynı zamanda bu morluğun %50'ye yakınının geçeceğini söylüyorum. Çünkü sonuç olarak morluk tedavisini mezoterapi olarak uyguluyoruz. Biz 1,5-2 aylık süreçte yaparken aynı zamanda da alttan yine morluk üremeye devam ettiği için bizim gözaltı morluğunu tamamen geçirme şansımız yok. Ama hastanın yaşı uygun ise, göz altında çukur varsa, torba yapısı yok ise,
Sadece küçük bir bölgede morluk tedavisi varsa, hastanın yaşı genç ise bunlar çok önemli kriterler. Gözaltı ışık dolgu uygulaması yapabiliriz. Yani gözaltı ışık dolgu uygulaması sonuç olarak herkese yapılan bir uygulama değildir. Şartların uygun olması lazım. Oradaki cilt altı derisinin kaliteli, göz altında çukur yapısının olması lazım. Morluk kısmi olması gerekiyor. Ayrıca ev devam ürünlerinde gözaltı serumlarını, özellikle kafeinli olanlara morluk varsa bunlarla da desteklemek gerekiyor herhalde, değil mi? Evet, yani bir de en önemli şey uyku düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Uyku düzeni vücutta, çünkü uyku düzeninin olmadığı dönemlerde steroid vücutta fazla kalıyor. Steroidin kendisi de morluk oluşturuyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Nuri Atbilici'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.